Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz, burayı açmayalım. Bugünkü videomuz artık stok tutma işi nedir? Bunu bir göstereyim istedim. Şimdi konuyla alakalı şöyle bilgi vereyim. Birçok arkadaşım kimya, aşçılık, bunun gibi meslekleri yapıyorlar. Bunun gibi meslekleri yaparken topladıkları ürünleri neye göre toplayacaklarını, ne kadar biriktireceklerini, nereye biriktireceklerini, bu konuda birçok arkadaşımın sıkıntı yaşadığını gördüm. Şimdi bu sıkıntılara şöyle genel olarak bir çözüm üretmek için ilk önce kendi stoğumu açacağım. Bu stok üzerinden de sizlere biraz bilgi vereceğim ama bu arada stoğum çok yok, onu söyleyeyim. Burada çok fazla bir stok yok bu arada. Şu an stok biriktiriyorum zaten. Şu anki amacım bu. Hem dedim ki stoğumu kabartırken bunu da anlatayım biraz dedim. Ben ne yapıyorum? Hangi iksiri üretiyorum? Bu sistem kendini nasıl döndürüyor? Buradaki en önemli ayrıntılar ne? Bunların bilgisini vereceğim ama video uzun olacak. Baştan söyleyeyim. Bilmiyorum bir saate geçer mi geçmez mi? Çünkü bu anlatılması zor bir şey. Bunu yavaş yavaş düzgün düzgün anlatmam gerek. Burada normalde ben videolarımı çekerken her zaman şöyle bir psikolojiyle çekiyorum. Çok yormayayım, çok konuşmayayım, insanlar sıkılmasın. Ama bunu anlatacağız, mecburuz arkadaşlar. Bu zor anlatılan bir şey çünkü. Şimdi mesele ne arkadaşlar? Mesele şu. Aşçılık da olur bu arada. Aşçılığı çok yapmadığım için kimya üzerinden örnek vereceğim. Bu mentaliteyi aşçılığa entegre etmek edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama kimya için çok faydalı. Şimdi arkadaşlar önce ne üreteceğinizi bilmeniz gerek. Siz ne üreteceğinizi bilmiyorsanız ne biriktirdiğinizin de bir anlamı yok. Çünkü sen üretmeyeceğin bir işi biriktiriyorsan, ürünü biriktiriyorsan, işine yaramayacak bir ürünü biriktiriyorsan bu ancak ileride değerlenme ihtimali olan bir ürün olmalı. Yani senin ileride nedir mesela, ne değerlenecek? Mesela burada ne var? 4K umutsuzluk izi var. Hiçbir işe yaramayan bir iz ama ben biliyoruz ki ileride izlerin birleşme muhabbeti dönüyordu. Onlar birleşirse bu 4K umutsuzluk izini kullanmış oluruz. Çok bir iz mi? Değil. Ama var. Yani burada tutuyoruz. İşimize yaramasına rağmen burada ama biz bunu gidip farmlamıyoruz. Elimize geçenleri buraya atıyoruz. Biz aktif olarak kullanacağımız her şeyi farmlıyoruz ve bunların tek tek nerelerde farmlandığını da söyleyeceğim. Ona göre kafanıza göre farmlayabilirsiniz. Bunu bir liste yapar mıyım? Bilmiyorum. Liste yapalım mı şöyle ya şuraya? Video içerisinde belki bir liste de yaparız. Şöyle açayım şuraya ben bir tane tablo da. Belki anlattığımız şeyleri bir tablo üzerinden çıkartabiliriz. Şöyle yapalım şurayı. Bu da Excel değil ya. Kullanması zor biraz. Gerçi çok benziyor da. Şöyle olsun. Böyle dursun. Buraya gerekli notlarımızı alırız. Yazı puntosunu biraz büyütelim ama. Şöyle olsun. Okey. Yazı rengini de kırmızı yapalım. Bakalım. Yazı puntosu düştü. Şöyle yükselteyim. Tamam. Neyse 10 kalsın. Çok uğraşmayalım. Abi olayımız ne? Şimdi ilk önce hangi iksirleri üreteceğimizi bilmemiz gerek. Ona göre ürün toplamamız gerek. Bu iksirlerin her birinin bizlerden isteyeceği malzemeler çok belli aslında. Para kazanmak istiyorsanız iksir sizden yağ, iz, öz ve kan isteyecektir abi. Bunlar zor elde etmesi olan şeyler bir tık. Zor elde edilebilen ürünlerle yapılan iksirlerden daha çok para kazanıyorsunuz. Çünkü zor elde ediliyor. Buna emek vererek para kazanıyorsunuz. Genelde oyun içerisindeki insanlarda şöyle bir durum var. Nedir o durum? Kolay üreteyim, çok para kazanayım. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu hayatın hiçbir alanında yok. Binlerce insanın oynadığı bir oyunda kolay bir para kazanma yöntemi olabiliyor. Ara ara denk geliyor ama bunu kısa vadeli fırsatlar olarak görebileceğiniz denk gelmeler bunlar. Bunlar sizin genel olarak kimyadan para kazanmanızı sağlayacak işler değil. Kimyayı tam olarak doğru bir şekilde yaptığınız zaman sürekli para kazanabiliyorsunuz. Bu işe başlayıp daha sonra bırakan çok arkadaş var. Şahsen bana gelip nasıl yapacağımı sorduğunda yolun yarısında pes eden çok insan oldu. Yorucu bir iş. Stok yokken, bilgi yokken yapılacak bir iş değil. Bu videoyu al çayını kahveni 1 saat, 1,5 saat ne kadar tutuyorsa izle. Gerçekten altın değerinde bilgiler duyacaksın şu an. Ve bu bilgiler inanılmaz güzel. Öncelikle başlayayım. Stok biriktirmek olayındaki ilk malzememiz meyve. Arkadaşlar meyve olmadan kimya yapılmıyor. Bu çok bariz ve net. Ben şimdi burada size meyve elde edebileceğimiz yolları da göstereceğim.
ve bunları neye göre yaptığımı da göstereceğim. Ben sadece Behir'den meyve elde etmiyorum arkadaşlar. Bunu hemen anlatalım. Şimdi meyve olayının üzerinde duracak olursak meyveyi tabii ki Behir'de ot toplayarak elde edebilirsiniz. Haritamızı açalım. Behir'de ot topladığınız zaman meyve elde ediliyor. Trend'de de ot toplama rotasyonu var. Trend'den de elde edebilirsiniz. Eğer ot toplarken ben çiçek toplamak istiyorum diyorsanız, çiçek bu arada kimyada gereklidir. Neden gereklidir? Kimyada biliyorsunuz ruh parfümü iksiri çiçeklerle yapılıyor. Eğer sen ot toplamaya gittin, meyveye ihtiyacın var ama aynı zamanda çiçeğe de ihtiyacın varsa Grana'da bir çiçek rotasyonu var. Onu kanalımdaki videoların toplama podcastlerinde bulabilirsiniz. Oynatma listesine tıklayın, toplamayı açın. Orada çiçek toplama rotasyonunu anlattım. Nereden nasıl toplandığını. Tabii ki meyveler ilk önce bu rotasyonlardan toplayabiliyorsunuz. Bunun dışında iki tane daha elde etme yöntemimiz var. Birincisi arkadaşlar gizemli tohum. Hemen açalım, depodan göstereyim. Şimdi çiftçilik yaparken bize şöyle gizemli tohumlar veriyor. Bunu at basan arkadaşlarımız çok iyi biliyorlardır. At da büyü meyvesi istiyordu sanırım. Büyü meyvesini de gizemli tohumla çok iyi farmlayabiliyorsunuz. Gizemli tohum herhangi bir meyveyi farmlamak için kullanılabiliyor. Bu özel bir meyve olabilir, istediğiniz bir meyve olabilir. Hedef odaklı gidebildiğiniz bir tohum. Nedir bunun olayı? Şimdi bazı ürünler çiftçilikten toplama yaparken size yandan bir iki tane meyve verir. Mesela havuç. Havuç doğa meyvesi verir. Sarımsak kızıl alev meyvesi verir gibi. Ne yapıyorsunuz? Gizemli tohum mu var elinizde? Tamam, gizemli tohum ile özel havuç tohumu veya özel sarımsak tohumu veya büyülü olanları da var biliyorsunuz bunların şöyle. Şuradan da göstereyim. Büyülü çeltik tohumu, işte büyülü sarımsak tohumu, büyülü havuç tohumu. Bu gizemli tohumlarla bunları sallarsanız size bir tohum verir. Özel bir tohum verir. Bu tohumun iki farklı kullanım alanı var. Bu tohumu ektiğiniz zaman R ile toplarsanız o hangi ürünse onun 10 katını alırsınız. Yani sarımsak salladıysan gizemli tohumla ekersen ve onu R ile toplarsan sana çok fazla sarımsak verir. Ama F5 yaparsan da o meyvenin o ürünün hangi tür meyve atıyorsa o meyveden 50 ila 60 tane verir. Yani bu ne anlama gelir? Bir tane gizemli tohum 50 ila 60 meyve anlamına gelir. 10 tanesi, şimdi burada hesap yapacağız. 21 tane var burada gizemli tohum. 10 tanesi 600. Hadi 550 de. 20 tanesi 1100. Burada 1100 tane meyve var. 1100 tane meyve çok mu? Çok da değil, az da değil. Ama bunun avantajı ne? Benim istediğim 1100 meyve. Anladınız mı? Belki de gittin 1 saat toplama yaptığında 150 tane meyve alırsın. Ben 190 tane alıyorum. Onu da anlatmıştım toplama rehberimde zaten. Ben daha fazla alacak bir yöntem bilmiştim. Onu da gösterdim. Nasıl ile alakalı değil. 2000 ile 2500'ün arasında bir meyve bile oynamıyor arkadaşlar. Bunun üstüne basarak söyleyeyim. Böyle bir hurafe var. Buna inanmayın. Test edildi. 1000 defa yaptım. Hiçbir farkı yok. Klanımızda full pen top Manoslu abimiz de var. O da topluyor. Bir fark yok arkadaşlar. Bunu söyleyelim size. Gizemli tohum. Gizemli tohum meyve elde edebileceğiniz diğer bir yöntem. Bundan sonraki yöntemimiz bir tane daha var. Onu da şuradan göstereyim. Atanis'in elementi. Bunu sezonda oynayan arkadaşlar çok iyi biliyorlardır. Oyunda bazı slotlar Atanis'in elementi atar. Atanis'in elementinin iki farklı kullanım alanı var. Nedir? Birincisi, her bir element bir pot parçası değerindedir. Yani şu nedir? Valtara'nın anısı. Atanis'i gidip Valtara'nın anısıyla takaslayabilirsiniz. Atanis'i vererek veya bundan Katvarizak'ın ölümcül zehrini alabilirsiniz. Kızıl Kurt'un yeminini alabilirsiniz. Atanis pot parçası yerine geçiyor. Aynı zamanda meyvelerin yerine de geçiyor. Bir adet Atanis elementi 15 adet meyve ile takaslanabiliyor. Zaten üzerinde de yazıyor. Bu Atanis elementinin istediğiniz meyveyle takaslayabiliyor olmanızda yine bu da büyük bir avantaj. Meyveyi böyle de farmlayabilirsiniz. Peki abi bir dot toplamak varken neden gideyim Atanes'in elementiyle farmlayayım diye soracak olursanız bunun kullanım alanı şu. Sezonda oynuyorsun, sezonda life skill yapıyorsun, enerjinle öz topluyorsun, enerjin bitiyor ve farm atıyorsun. Zaten Atanis slotlarının çoğu sezon farmına uygun. Başka yerde gidip farmlayamazsın ki.
Yani bunun attığı slotları tercih ederek kimyana destek olabilirsin. Veya sezon hesabı kasman gerekiyordur. Kendi elinle kasacaksındır. Benim gibi kasabilirsin. Atalis elementinin nereden düştüğünü de şöyle gösterelim. Buraya Atalis yazarsanız, bakın zaten av sahası bilgisine bu arada hangi itemin adını yazarsanız onu direkt çıkartır, böyle dizer buraya. Başim'de düşüyormuş. Fodus'ta düşüyor. Hain'in mezarında düşüyor. Burası çok bir slot ama gitmeyin. Hilal'de düşüyor. Mirimok'ta düşüyor. Çok güzel bak. Mirimok sezon için mükemmel bir slot. Poli zaten sezonda ilk başta kastığımız yer. Buradan da düşüyor. Prote mağarasında düşüyormuş. Bir arkadaşım gitti burayı çok beğendi. Hatta diyor çok diyor, güzel yüzük atıyor diyor. Bura tercih edilebilir. Siz bilirsiniz. Ben gittim beğenmedim. Ama beğenen çok arkadaşım var. Ben belki de anlamamışımdır. Burada gideli de 9 ay oldu. Gittim beğenmedim demeyeyim de. Aylar önce gitmiştim. Titum'da düşüyor. Çağrı ve Çöl Nagası. Ben zaten bunu Çağrı'da kasıyordum genellikle. Çok fazla Yona atar Çağrı. Çağrı yüzüğü 50 M olmuş. Biliyorsunuz Yona parçası lazım oluyor. O yüzden ben Çağrı'da düştü kasıyordum. Miramok'ta da kasılabilir. X kasarsınız aynı zamanda. Atalis'te de meyve elde edebiliyorsunuz. Burada peki hangi meyveleri tercih etmeliyiz? Atanis'le ve gizemli tohumla meyveler elde ediyoruz ama biz bunlardan hangi meyveleri alalım? Bir sürü meyve var diye soracak olursanız tabii ki üretimini yapacağınız ürüne göre meyve seçeceksiniz. Benim tabii ki burada tavsiyem olacak. Size hangisini üreteceksen onu al demek için bu videoyu açmadım. Bir iki tanesini söyleyeceğim. Birincisi şu. Kızıl alev meyvesi almanız yararlıdır. Neden? Kızıl alev meyvesi yenileme yağı yapar. Yenileme yağıyla suikastçı iksiri ve çılgınlık iksiri yapılıyor. Çılgınlık iksiri cinnet yapımında kullanılıyor. Suikastçı iksiri hafıza izi kullanarak yapılan bir rotasyon iksiri. Hafıza izi çok ucuz, 216K. Ucuzluktan kastım o kadar da ucuz değil. Yani %33 bir fiyat uygunluğu var. Ama hafızanın güzelleri şu: pazarda bulunuyor. Yani kızıl alev meyvesi aldığınız zaman, yenilemeyi yaptığınız zaman hafıza izini toplamak zor olmuyor. Pazardan hemen toplayıp suikastçı iksiri yapıp onu da mavi versiyonuna dönüştürüp satabiliyorsunuz. O yüzden benim önerim kızıl alev meyvesi almanız. Kızıl alev meyvesi de özel sarımsak tohumu veya büyülü sarımsak tohumuyla çiftlikten elde ediliyor. Onu da ifade etmiş bulunalım. Bunun yanında ikinci söyleyeceğim şey doğa meyvesi. İkinci dediğime bakmayın. İkisi de aynı önemi taşıyorlar. Doğa meyvesiyle ruh parfümü iksiri yapılıyor. Ruh parfümü iksiri yapacak arkadaş doğa meyvesini tercih edebilir. Eğer doğa meyvesiyle ruh parfümü yapmayacak olsanız bile cesaret yağı yapılıyor. Cesaret yağı çok pahalı bir yağ. Cesaret yağıyla da yağma veya yakım iksiri yapılıyordu. Unuttum. Yani arada karıştırıyorum. Bu açıdan da kullanılabilir. Ben bu iki meyveden başka meyveyi seçmiyorum bunun dışında. Genelde kızılayı seçiyorum cinnet yapmak için. Bunu da böyle ifade etmiş bulunalım. Stoğumuzda her zaman yağlarımız olacak ve bu yağları da kendi oynanış şeklimize göre bu yollarla elde edebiliyoruz. Behir'de ot toplarız, sezonda atanes kasarız. Sezonda olmak zorunda değil tabi, ya da çiftçilikle elde ederiz. Çiftçilikle elde etmek opsiyonel bir yöntem değildir. Hani şunu demek istemiyorum size. Çiftçilikle elde etmek sizin elinizde demiyorum. Kesin elde etmeniz gerek. Çiftlik yapmanız gerek. Lifecycle yapıyorsanız abi çiftçilik yapacaksınız. Başka çare yok. Çünkü çok gerekli ve çok önemli şeyler kazanıyorsunuz çiftçilikten. Ve büyük de fayda sağlıyor. O yüzden zaten çiftçilikte elde edeceğinizi varsayıyorum. Behirde de ot toplayarak bu meyveleri kendi oranınızda stoklayabilirsiniz. Arada bir de atınız kasarsanız ne ala. Yok ben atınız kasmayı sevmiyorum, Behirde ot toplarım diyorsanız da sıkıntı yok. Gidip toplayabilirsiniz. Meyve olayı bu şekilde. Şimdi meyvelerden sonra şimdi meyve biriktiriyorsunuz. Buraya meyveleri biriktiriyorsunuz. Daha sonra bu meyvelerden iksirler üretiyorsunuz. Daha sonra ki stoğumuzun hangi stok olmalı? Benim görüşüm ve tavsiyem bundan sonra kanlara geçebilirsiniz. Şimdi kanları nasıl stokluyoruz bunu da anlatalım. Arkadaşlar oyunda dönüşümlü dediğimiz, dönüşümlü bu arada şu: bilgi adamı kanı dönüşümlü bir kan. Üretilen bir kan çünkü. Bunu bir yaratıktan bıçak keserek alamıyorsunuz. Bunu siz dönüştürüyorsunuz. Günahkar kanı, palyaço kanı. Şu an ben palyaço kanı yapıyorum. Bakın bittiği için zaten yok. Zalimin kanı, efsanevi canavarın kanı. Bizim burada 5 adet kanımız var. 5 adet kandan depomuzda sürekli stok halinde olmalı. Bu arada bu stoklama işini de şu an size anlattığım sıralamayla yapabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Bir gün gidip meyve topladıktan sonra ertesi gün gidip kan toplamayın.
Meyveyle işinizi bitirin, kana geçin. Böyle olsun. Benim meyveyle işim bitmedi. Şu an meyvem yok zaten. Evet, şimdi kanlardan şöyle bir bahsedelim. Arkadaşlar bilgi adamın kanı çok gerekli bir kan. Zaman iksirinde kullanılıyor. Zaman iksiri verdüre ve dizginsiz hızlanma iksiri yapılıyor. Bilgi adamın kanını farmlamak için de bizden tilki kanı istiyor. Yükseliş izi istiyor ve keşiş dalı. Keşiş dalı pazardan alınabiliyor. Yükseliş izini de pazardan alabiliyorsunuz. Ya da belki şuraya görev gelmiştir. İlk görevlerden alabilirsiniz. Kimya ilk görevleri iz veriyor bildiğiniz gibi. Bilgi adamın kanını kasıyorsunuz. Ve gerekli bir kandır. Bunun üstüne gidin yani. İkinci kanıma geçmeden kanlarla alakalı şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Arkadaşlar kanlar yüksek kimya eksik veren öğeler. O yüzden pazardan almak gibi bir şey düşünmemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü pazardan alırsanız kimya eksikten mahrum kalmış olursunuz. Aynı zamanda gelen ek görevlerden iz alamamış olursunuz. Aynı zamanda şu an bakın ben palyaço kanı üretirken bana gelen bilinmeyen tohumu da alamamış, istifade edememiş olursunuz. Ve bilinmeyen tohumunuz olmazsa makarna mantarınız olmaz. Makarna mantarınız olmazsa tespit iksiriniz olmaz. O da paranız olmaz anlamına gelir. Yani üreteceksiniz. Meselemiz bu. Hafif ürünler oldukları için bunları üretmek için gerekli ürünler envanterde çok yer kaplamıyor. 1 saat, 1,5 saate kadar full AFK bir şekilde bunun üretimini yapabiliyorsunuz. O yüzden kanları üretme taraftarıyım ama bir kanı ürettirmeyeceğim size. Ürettireceğim ama az ürettireceğim. Ona geleceğiz şimdi. Günahkar kanı. Bu da çok önemli bir kan. Birçok iksirde kullanılıyor. Kolaydır tarifi. Bunu da stokluyorsunuz zaten. Palyaço kanı zaten şu an yapıyorum. Tarifi çok basit. Berrak, kurt kanı, karanlık tozu, ruh yaprağı. Burada sizi zorlayacak tek şey karanlık tozudur. Para vermeniz gerekir buna. Ben bunu katalizörle alıyorum gidip. Katalizörün birikmiş oluyor zaten burada. Bunun yanı sıra en az yapmanız gereken kan. Bakın, zalimin kanı çok gerekli değil. Zalimin kanı sadece fırtına yağı veya yozlaşma yağı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisi yaparken kullanılıyor zalimin kanı. Yozlaşma olabilir bu arada. Onun dışında pek bir kullanım alanı yok. 3-5 bin tane yapın. Yani meyveniz kadar yapın. 3-5 bin tane yapıp kenara atın. Sizi uzun süre götürür. Çünkü sadece bunu meyve ile yağ dönüştürmekte kullanıyorsunuz. Ben herhangi bir iksirde kullanmıyorum. Tabii benim için söylüyorum ben. Efsanevi canavarın kanı çok önemli bir kan. Toprak izinden yapılıyor. Toprak izi ucuz. Bol bol yapmanızı tavsiye ederim. Toprak izi ucuzken hatta. Efsanevi canavarın kanı ile çabukluk ve eğitim iksiri yapılıyor. Çabukluk iksiri e, verdura iksirinde kullanılıyor. Eğitim iksiri de dizginsiz hızlanma iksirinde kullanılıyor. Bu kanları da stoklamanız gerekli. Bunları stoklamak için yöntemlerimiz neler? Burada istenilen kanlardan bahsedelim. Bilgi adamı kanı için tilki kanı isteyecek. Tilki kanı kanalımın toplama rotasyon bir oynatma listesinde var. Gidip topladığınız zaman oradan elde edebiliyorsunuz. Bunları aşama aşama gidin. Mesela burada şu an videoyu izliyorsan, ben bu İlker'in dediği gibi stok videomu yapacağım diyorsan, Behir'e gidip otunu toplarsın. Atanistini yaparsın veya çiftliğinden elde edersin meyveni. 2000 tane, 2500 tane meyve yaptıktan sonra kanlara geçersin. Kandan da bilgi adamı kanıyla gider başlarsın. Tilki kanını toplarsın, buraya stoklarsın. Sonra bilgi adamı kanı için gerekli malzemeleri toplayıp bunu üretirsin. Sonra günahkar kanına geçersin. Gibi gibi gidersin. Bu kanların üretimini yaparken size normal kanlar da lazım olacak. Onları nereden elde ediyorsunuz? Bir ona da bahsedelim. Şimdi geyik kanı çok önemli değil. Onu geçiyorum. Tilki kanı çok önemli. Tilki kanı bilgi adamın kanında ve yaşam iksirinde kullanılıyor. Gerekli bir kan. Bu kanalımdaki videodan elde görebilirsiniz. Bu Kadim Taş Ovası'ndan toplanıyor bu arada. Oyuna ilk başladığımız zaman hani bir level başladığımız yer var ya sezon dışında. Oradan toplanıyor. Önü zaten tilki doluydu hatırlarsınız. Oyuna yeni başlayan adamlar hatırlar. Orada tilki kesiyordunuz hatta. Oradan toplanıyor. Gidip toplayabilirsiniz. Gergedan kanı. Gergedan kanı kurt kanı yerine kullanılıyor. Ben gergedan kanını pazardan alıyorum. 6K fiyatı. Çok ucuz. Kurt kanını elimle farmlıyorum. Kurt kanı da lazım oluyor çünkü ama kurt kanı 15K. Yine de ben kurt kanını farmlıyorum. Hoşuma gidiyor. Bunun yanı sıra farklı kertenkele kanı. Kertenkele kanı efsanevi canavarı kanı yaparken lazım olacağı için burada abi gidiyorsunuz. 3 başlı kertenkele slotu var. Bunun da kanalda videosu var ama ben şurada yine de göstereyim. Şu Naga'nın üstünde bakın şurada. Üçgen kafa kertenkele. Kuzey batı geçidinin şurası. Burası kertenkele kanı dolu. Toplaması da çok keyifli bir slottur. Gidip toplayabilirsiniz.
Bunun dışında başka önemli bir kan var mı? Domuz kanı falan 2K zaten. Avcılıktan düştüğü için pazar yığılı. Bunları alın. Stoklayın. Bayağı 300-500 bin tane alın bence ucuzken. Benim bitmiş. Alayım ben bundan. Bunun dışında farklı önemli bir kan. Ayı kanı ailesi var bir de. Şimdi ayı kanı oyunda iki farklı iksir de lazım oluyor bize. Öfke iksiri ve kanat iksirinde lazım oluyor. Öfke iksiri delme iksirinde kullanıyoruz. Kanat iksirini de dizginsiz hızlanma iksirini kullanıyoruz. Ayı kanı, yak kanı, aslan kanı bu kanlarla yapılıyor bu iksirler. Ayı kanı lazım oluyor yani size. Buradaki ayı kanını ben kesinlikle gidip elimle farmlamıyorum. Çünkü sadece farmlaması mantıklı tek bir yer var. İki yer var. Sabah ışığı diyarı avcılığından ayı kanı gelir ama az gelir. İkinci mantıklı yerde aslan kanı farmlayabilirsiniz. Aslan kanı biliyorsunuz kafa yapımında kullanılıyor şu kafa. Şurada duvarda asılı bir kafa var. Şu kafa yapılıyor. Bu kafa bize AP veriyor. Slot dönerken kullanıyoruz. Aslan kanı da farmlanabilir yani oradan. Fena olmaz. En azından kafanızı yaparsınız. Üçüncüsü yak kanı. Yak kanı da farmlanabilir bu arada. Yakı şuradan. Neresiydi abi orası? Heh. Bu Murravok labirenti var ya. Şerekan'ın terk edilmiş demir madeni. Eilton'un alt tarafında. Bu bölgede yaklar var. Böyle beyaz beyaz, karlı karlı. Onları tüfekle avlayarak yak kanı elde edebiliyorsunuz. Yakın güzel bir avantajı var. Yak korkak bir hayvan. Tüfekle ateş ettiğiniz zaman sizden kaçıyor. Kaçarken de arkasını dönüyor. Direkt arkadan damage vuruyorsunuz. Güzel farmlaması, keyifli. Orayı da gidip tercih edebilirsiniz. Kanları da bu şekilde farmlıyorsunuz. Yağlar zaten meyvelerden elde edilmişti. İzler. Abi en önemli yere geldik. İz. Bütün oyun boyunca bana her gün 5 defa sorulan soru. Kanka izi nereden aldın? Kanka izi nereden alıyorsun? Kanka iz nereden yapılıyor? Kanka izle ilgili yeni bir yöntem var mı? Bize söylemediğin şeyler mi var? Sen bize söylemiyorsun, iz kasıyorsun. Ben senin videonda gördüm. 5000 tane iz var. Agalar, yok bunun yöntemi. Yok, bitti. Maalesef bu artık eskisi gibi silah eritip ısıtarak elde edilmiyor. Bunu elde edebileceğimiz birkaç yöntem var. Söyleyelim hemen. Birincisi merkez pazar abi. Çok basit olan bir yöntem. Buradan birim gibi bakın. Sipariştedir kullanmak istediğim özel. Buraya da birikir. Siparişle toplayıp ben de sizin gibi alıyorum. Buraya keşiş dalı gelmiş mesela. Alalım. Oo. Oo. Pazar keşiş dalı da oluyor. Hemen şöyle bir çekebildiğimiz kadar çekelim. Para yokmuş üzerimde de. Şansa. Neyse 5000 tane yeter. 7000 tane şu an yeter. Depoda da var çünkü. Neyse. Abi iz elde edilmiyor. İz yok. İzi pazardan alıyorsun. 1. Koydun cebe. 2. Kimya yaparken ek görev geliyor buraya. Bunu daha önce birçok videomda göstermişimdir. Ek görevle elde ediyorsun. Bu 2. Ek görevin gelmesi yaşam puanı herhangi bir şeye bağlı değil. Ek görev tamamen şans eseri geliyor. Ben tahminlerimce şunu deneyimledim. İksir yaparken daha çok geliyor değerli iksirlerde. Ben berrak yaparken pek ek görev geldiğini görmedim. Hatta görmedim diyeyim neredeyse. O yüzden yapacağınız genelde iksirler ile elde ediyorsunuz. İzi elde edebileceğiniz farklı bir yöntem daha var. Bu boş bir yöntem. Sadece bilginiz olsun diye söyleyeceğim. Avcı nişanı. Bakın bu avcı nişanları eskiden silah eriterek iz elde ediyorduk ya. Avcı nişanıyla 5 tanesiyle bir tane silah kutusu satın alabiliyorsunuz. Bakın en altta yazıyor. Aldığınız silah kutusunu açıp içerisinden çıkan silahı eriterek veya silah kutusunu direkt götürüp demirciye vererek iz elde edebiliyorsunuz. Ben çok kullandığım bir yöntem değil. Çünkü avcı nişanı çok yaygın olarak elde edilen bir şey değil. O yüzden böyle birikiyor burada. Bunu çok bir yöntem olarak söylemek istemiyorum. Genelde ben ek görevler ve merkez pazardan elde ediyorum. Onun dışında vahşet izini elde etmenin güzel bir yöntemi var. Kızıl kurt dönmek. Kızıl kurtta çok vahşet izi atıyor. 300 ila 500 arasında vahşet izi düşürüyorsunuz slottan. Beğendiğim bir yöntemdir. Bunu da ifade etmiş bulunalım. İz konusunda merkez pazara bağımlıyız. Merkez pazara bağımlı olmamız kimyayı kötü mü yapıyor peki? Veya kimyada bu ne dezavantaj mıdır? Hayır. Kimyada birçok ürünü hepsini merkez pazardan satın alsanız bile kar elde ediyorsunuz. Burada sizin tek yapacağınız iş maliyet düşürmektir. Maliyetinizi ne kadar düşük tutarsanız o kadar kar marjı elde ediyorsunuz. Burada şunu da ifade edelim. Bazı arkadaşlarda hep şunu yaşıyorum. Diyorum ki git mantar topla, tarlaya mantar ek. Çünkü 4 tane mantar türevi lazım sana. Onları da söyleyeceğim az sonra.
Adam bana diyor ki mantar pazarda 40k, ben bunu diyor pazardan alırım diyor. Ben de şunu söylüyorum ona. Sen mantarı pazardan aldın. Keşiş dalını pazardan aldın. Ruh yaprağı lazım olacak. Pazardan alacaksın onu da. Sana efkar kızıl budak lazım olacak. Onu da pazardan aldım. Sen izleri zaten pazardan alıyorsun. Hatta meyveleri de sipariş atıyorsun. O da pazardan geliyor. Sen neyi üretiyorsun? Soru burada işte. Maliyet diyor ki 1000 tane mantar 40'em. Arkadaşlar 1000 tane mantar 40'em ben de biliyorum. Arada ben de alıyorum yetmediği zamanlarda. Ama burada biz iksir üretirken ayda ortalama 60 bin 70 bin mantar kullandığımız olacak. Güzel bir stoğumuz olursa tabii. Stok biriktiriyorum şu an. Şu an bu stokta mantarlık bir şey yok yani. Burada üretecek bir malzeme yok doğru düzgün. Mantar gitmez buradan ama ileride biliyorum burada benim izlerim 50-60 bini geçmeye başlayacak. Kanlarım işte 90 bin 100 bini geçecek. Burada alt iksirlerim 150 bin 200 bin olunca ben o mantarları su gibi içeceğim. İçerken de para gitmeye başlayacak. 10 bin tane mantarın 400 em olduğunu unutmayın. 50-60 bin tane kullandığınız zaman da birkaç T'ye gitmiş oluyor. Bizim burada kimyada en büyük avantajımız, kimya bile değil bütün life skill'lerde maliyeti azaltacaksınız. 3 kuruş da olsa, 5 kuruş da olsa, 1 kuruş da olsa o maliyet azaltılacak. Toplanabilen her şey toplanacak. Çünkü toplama yaparken hem istediğin ürünü elde ediyorsun, hem kapras, işte karataş, kara kristal parçası, sert keskin elde edip kendine ikinci bir ek gelir de elde etmiş oluyorsun. O yüzden o maliyeti azaltacaksınız. Mecbursunuz. Mantar ekilecek. Ee, Onun dışında kanlar toplanacak. Pazardan çekilmemeye çalışılacak. Tabii ki çok ucuzları çekin. Gergedan kanı çekilir. İşte aslan kanı bazen 8K şu an çekilir. Bunları çekmeniz daha mantıklıdır. Ama olabildiğinizce her şeyi farmlamaya bakın. 3 kuruş 5 kuruşluk fiyat demeyin. Çünkü bu işten ayda 150 TL 200 TL kazanmak istiyorsanız maliyet az olacak. Başka bir çaresi yok bu işin. Çünkü kimya yatırım isteyen bir meslek. Buradaki izleri parayla alıyorum. Tabii ki görevlerden de geldiği oluyor ama genelde parayla alınıyor. Maliyeti azaltıyoruz. En son neyi anlattık biz? Tamam, kanları hallettik, izleri hallettik. Bunların farmlamamız gerektiğini. Özler, arkadaşlar bunun üzerinde çok durulacak bir şey yok. Mesela ben nasıl bir yol izliyorum burada onu söyleyeyim ama sizlere. Şu an bakın diş budak bitki özüm 91 bin tane var. Diğer özlerimden pek yok. Bunun sebebi şu. Ben şu an sadece benim ürettiğim iksirlerde hangi iksirler diş budak bitki özü istiyor onu tespit ettim. Nedir? Öfke iksirim, kanat iksirim ve bir tane daha vardı. Neydi o ya? Öfke kanat. İşçi iksirim. Bu 3 iksirim benden diş budak bitki özü istiyor. Ben sürekli diş budak bitki özü topluyorum. Peki ne zaman diş budak bitki özü toplamayı bırakacağım ben? Hani bunun durdurağı nedir diye soracak olursanız şöyle olacak. Öfke iksirim 90 bin tane. 100 bin olacak. Kanat iksirim 26 bin tane. 100 bin olacak. İşçi iksirim 34 bin tane var. Bu da 100 bin olacak. Sonra diyeceğim ki tamam, benim diş budak bitki özüyle işim bitti. Çünkü ben işçi iksirini verdürede, öfke iksirini de, devoz iksirinde, kanatı da dizginsizde kullanıyorum. Ve bunlardan 100'er bin tane yaptım. Bu 100'er bin tanelik rakam size çok gelebilir. Bazılarınıza az da gelebilir. Benim için 100'er binlik rakamlar şu an idealdir. 3 iksirden de 100'er bin tane olduğu zaman diş budak bitki özü toplamayı ben bırakıyorum. Diyorum ki tamam İlker dur. Diş budakta işin bitti. Başka bir iksir üretmeyeceksin. Sadece ölüm iksiri için de lazım olduğu için gerekirse gidip topluyorum. Ölüm iksirini üreteceğim zaman onu stoğuna başlıyorum. İlk önce buradaki alt malzemeleri stoklamanın yanı sıra en önemli olan bence iksir stoklamak. İksir stoklama işi nasıl oluyor? Şimdi ona değinelim. Burada da adım adım gitmeniz gerek. Nasıl bir adım adım gidiyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Üzerinizde Argis olduğu sürece öz toplayacaksınız. Size ilk başta meyve toplayacaksınız dedim mi? Argis'i sıfırlıyorsun öz toplamada. Sonra meyveye gidiyorsun. Argis 5 günde doluyor. 5 gün boyunca meyve topluyorsun. 5 günün sonunda zaten 1000, 1500, 2000'lik bir meyve yaparsın. Sonra meyveyle işin bitmiş oluyor. Öze yapışıyorsun.
Durmadan öz topluyorsun. Az önce söylediğim gibi benim gibi öz gidin. Ben diş budak bitki özüyle üreteceğim iksirleri tespit ettim. Sonra diş budak bitki özü toplayıp istediğim rakama ulaşıyorum. Burada yaptığım önemli, çok önemli bir iş var. Ne bu? Hemen tablodan göstereceğim onu. Hazır etmiştim zaten. Şimdi dev öz iksiri arkadaşlar. Bu iksir bizden ne istiyor? Öfke iksiri istiyor. Öfke iksirinin malzemeleri neler? Bir tane diş budak bitki özü istiyor. Burada 1000 üretim için gerekli olan malzemeler sıralı. Bir tane diş budak bitki özü istiyor. Çok kolay. Çok kolay gerçekten. Cüce mantarı istiyor. Bunu NPC satıyoruz zaten. Gidip NPC'den cüce mantarını satın alıyorsunuz. Adı brand diyor, bakın. Burada yazıyor zaten. Bu listede koymuştum. Ayı kanı. Ayı kanı aslan kanı yerine geçiyor. Pazardan alabilirsiniz. Aslan kanı olarak kullanabilirsiniz. Saf su. Samsun'da kum tanesi pazarındaki genel ürün satıcısından alıyorsunuz. Şimdi bu iksirin malzemelerini ben neden tek tek saydım? Arkadaşlar kolay bir iksir değil mi? Gerçekten kolay bir iksir. Bundan sonraki iksir şok iksiri de zor bir iksir değil. Palyaço kanı çok kolay üretiliyor. Kaplan mantarı mantarcı satıyor. Zaman tozunu zaman iksiri zaman tozunu katalizörle elde edebilirsiniz ki çok ucuz zaten, pazardan alın bence. Sedir bitki özü de Ceza Tapınağı'ndan toplanıyor. Bu iki tane iksir çok kolay değil mi? Üçüncü iksir çok kolay değil ama delme iksiri. Yozlaşma yağı. Meyve toplayacaksın. Yozlaşma yağı üreteceksin. Bedak reaktif basit. Blof mantarı. Tarlaya mantar ekeceksin. Şiddet izi. En zor malzeme bence. Şiddet izi pazardan toplayacaksın. Görevle yapacaksın. Çam öz iksiri. Çam özü pardon. Çam özü toplayacaksın. Şimdi bu dev öz iksirinin alt iksirlerine baktığımız zaman en zoru delme. Peki burada nasıl bir yol izliyorum ben? Çok güzel bir yol izliyorum. İlk önce öfke iksirinden kolay zaten 100.000 tane spamlıyorum. Sonra şok iksirinden 100.000 tane spamlıyorum. Bunları spamlarken 100.000 tane yeşil şok, 100.000 tane yeşil öfke iksiri yapıyorum ya. Bunlardan da 10.000 tane mavisinden geliyor. 10.000 tane mavi şok 2.5T yapıyor. 10.000 tane mavi öfke de 1.7T yapıyor. Yani bana 4D gibi bir para veriyor aynı zamanda. Şok ve öfkeyi yapıyorum. 100.000 tane artı 4D de cebime kalıyor. Bu 4D'ye gidiyorum. Mavilerini satıyorum bunların. Hepsine iz satın alıyorum. Ne oluyor? Öfke iksiri ve şok iksiri üretirken pazarladığım kara delme iksirinin maliyetini düşürmeye başlıyor. Şiddet izini pazardan alıyorum. Blöf mantarını kendim tarlaya ekiyorum. Şiddet izini de 4000 4T kazanıyoruz ya sonuçta o mavilerden. Sınırsız alabiliyorum. Bu olay bizim maliyetimizi düşürme ve sistemin kendi kendini yenilemesidir. Sen dev öz iksiri yaparken öfke iksiri ve şok iksirini 100.000'e spamladığın zaman çıkan mavileri satınca sana gelen nakit para senin bu iksiri yapmak için gerekli olan malzemeleri pazardan alırken, hatta fazla bile bu arada, 5 TL'lik iz çok iyi bir iz yapar. Alırken seni kendi sermayeni kullanmanı engelliyor. Sistem kendi kendini yeniliyor. Ben o yüzden böyle yapıyorum. Ne yapıyorum? İlk önce ezik iksirleri spamlıyorum. Dev öz iksirinin şoku ve öfkesi. İşte ne bileyim, canavar öz iksirinin neyi var? İradesi ve deneyimi. Deneyim çok kolay bir iksir bu arada. Yani çam, alev tuzu, kuru yerken palyaço kanı 14K zaten fiyatı da. Hani şunu diyor olabilirsiniz. 5 tane çam bitki özünü kullandığımız bu deneyim iksirini üretmek büyük bir enayilik mi? Aynen enayilik gibi görünüyor ama arkadaşlar üretirken bakın, videoda 2 tane daha atmıştım. Üçüncüyü de atıyorum, makarna mantarı. Siz makarna mantarını böyle iksir üreterek elde edebiliyorsunuz. Sen 100.000 tane öfke iksiri yaparken sana bakın 2700 tane makarna mantarı burada var. 33 tane de tohum var. Buradaki amaç bu zaten. Stoğun kendi kendini kabartması. Kimya yaptıkça daha çok kimya yapacak malzeme geçiyor elinize. Güzel yan bu. O yüzden buraya önem verin. Yapacağınız, bir dakika şunu da göstereyim. Devil iksirinde öfke ve şok. Mesela tam stok biriktirme işi şu. Sen stoğunu toplarken öfke ve şoktan 100.000 tane mi yaptın? Sonra cinnete geçiyorsun. Cinnetin çılgınlığı ve yarı insanı var. Çılgınlık zor olanı. Bundan 100.000 yapamazsın. Tabi uzun vadede yapabilirsin ama yarı insanı 100.000 hemen yapabilirsin. Çok kolay. Ok mantarı, kökler, karataş, günahkar kanı bedava. 100.000 tane yarı insan yapıyorsun.
Verdüre. Verdüre'deki çabukluk iksiri 100.000 yapması zor olabilir ama zaman ve işçi 100.000 yapılıyor. Bunlardan da 100.000 yapıyorsun. Canavar öz iksirini yapmış mıyım? Daha yapmamışım. Tamam, bunu yaparız bir ara. Şimdi buradaki soru olayımız ne oluyor? Biz iksirlerin, öz iksirlerinin sadece zor olan iksirlerini yapmamıştık. Kolayları 100.000 tane olduğu için benim elime ne zaman şiddet izi ve yozlaşmayı geçse hemen delme yapıyorum. Şok ve öfke hazır olduğu için hemen dev iksirine dönüştürebiliyorum. Benim elime ne zaman çılgınlık iksiri için gerekli malzeme geçer ve çılgınlık iksiri yaparsam stoğumda yarı insana ve iksiri çok fazla oluyor. O yüzden bunda da sıkıntı çekmiyorum. Ben ne zaman elime çabukluk iksiri geçerse ve bunu verdire yapacağım desem yapabilirim. Çünkü zaman ve işçi iksirimi 100.000 tane yapmışım ben. Stoğumda var. Cebimde duruyor. Anladın mı? Mevzu bu. Mevzu bundan ibaret. Yapacağınız öz iksirlerinin kolay iksirlerini sürekli spamlayın. Zaten çok kolay. Spamlayabiliyorsunuz. Mevzu bundan ibaret. İzler, özler, kanlar halledilecek. Sürekli öz toplanıp bütün yapacağınız öz iksirlerinin kolay olan iksirleri spamlanacak. 100.000 olacak. Ondan sonra zor olanları zaman içerisinde yaptıkça dönüştürüp satacaksınız. Burada iksir stoğu da çok önemli oluyor yani. Ben şu an stoğumun devam ediyorum tabii, kan yapıyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şu an işim bitince zaten enerjim dolmuş. Enerjim toplu yapacak. Tarlayı da boşaltmam gerek. Stok muhabbeti bundan ibaret arkadaşlar. Benim en azından yaptığım sistem bu. Ben kolay yapılan iksirlerden 100.000 tane spamlayıp onların mavilerini satıp nakite dönüştürüp elde ettiğim nakitle de pazardan almam gereken ürünleri satın alıp kendi kendini yenileyen bir sistem oluşturdum kimyada. Ve beni yormadan ilerleten bir sistem oluyor bu. Mesela Grant'ten elde ettiğim paraya bu sistemi dahil etmiyorum. Nedir? Burada mesela benim 90k Turo çöpüm var. Turo dönüyorum ara sıra. Bunları gidip de satıp kimyaya dahil etmemiş oluyorum böyle yaptığım zaman. Çünkü benim ürettiğim iksirlerin mavi olanları kendi kendilerini satıp kendi kendilerini yeniliyorlar. Yenilenebilir bir sistem oluşturmaktır bence önemli olan. Her şeyi pazardan aldığınız zaman bu iş zarar boyutuna gitmeye başlar. Hele ki sabırsızsanız satarken de. Bu arada satarken sabırsız olmamanız gerek. O zaman daha çok zarar edersiniz. Ee, Bunun yanı sıra farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Stok muhabbeti bu. Bu tabloyu geçenlerde Discord'da paylaştığımı söylemiştim. Arkadaşlar ben Discord'dan çok anlamıyorum. Bu odayı sandım ki üyeler de görüntüleyebiliyor. Görüntüleyemiyormuş. Birçok arkadaş bana yazdı göremiyorum diye. Tekrardan güncelledim. Tekrardan attım buraya tabloyu. Bu tabloya buradan ulaşabiliyorsunuz. Discord'umuzun bu kanalından. Bunun yanı sıra burada da hangi iksiri üreteceğinizi takip edebilirsiniz. Devamını yapmadım. Bunları yapmak isteyen varsa bana kendi ayarlayıp bir atarsa buraya onların şeylerini de çalışmalarını paylaşabilirim. Sizin de elinizde böyle işte canavar öz iksiri olur veya farklı bir life skill ile alakalı bir argüman varsa bunları bana Discord'dan yollarsanız burada paylaşırım. Arkadaşlarınız da istifade etmiş olur. Tabi altınızda imzanızı dağıtarsınız. Onu da paylaşmış olurum. Hatta Instagram'ınızı da yazın. Sıkıntı yok. Instagram'ınızı da paylaşmış olurum. Tabi bana atarsanız öyle bir paylaşımda bulunabiliriz. Bunun dışında söylemek istediğim önemli olan şey, bu tabloyu açın. Devir iksiri yapacaksanız ilk önce delme olanların dışındaki zor kolay olanları spamlayın. Cinnet yapacaksanız kolayı bir yapın ilk. Daha sonra zor elinize geçtikçe iksire dönüşür zaten. Bu tabloyu da kullanabilirsiniz. Gayet eğlenceli, güzel bir tablo. Video ne olmuş? Videomuz bugün program 40 dakika civarı bir süremiz olmuş. Artık yavaştan bitirelim, sonlandıralım videoyu. Bir saat sürmedi stok sistemini anlatmak. Ama dediğim gibi her şey biriktirilecek. Biriktirdiğiniz ürünleri de sonra fiyatı pahalı olanları satacaksınız ama bunu da unutmayın. Bir de şöyle bir olay var. Bakın cinnet iksiri aşırı pahalandı son zamanlarda. Zaten bunun farkındasınızdır. Kullanıcısı bilir. Normali 4.300, dönüştürülmüş 4.700 ben şu an fiyatı. Cinnet iksiri bu kadar büyük bir fiyata ulaştığı için canavar öz iksiri de artık ikinci alternatif yerine gelmeye başladı. Bunun bu fiyatı anormal. Artık 2,5 yani. Oo. İşte bakın. Canavar öz iksiri satma mevsimi gelmiş burada. Bu. Daha önce bu iksiri gidip de 1M'den satmadıysanız şu an 2,5M olmuş. Çünkü
Arkadaşlar cinnet çok pahalandı. Hatta yer geliyor pazarda siparişe düşüyor. Cinnetin yerine bu iksir de şu an alternatif olarak kullanılabilir bir iksir durumuna gelmiş. Gerçekten piyasayı takip etmek çok önemli. Bu canavar öz iksirinin yapımı çok basit. Bizden istediği iksirler zaten altta yazıyor. İrade iksiri bedava. Deneyim iksiri bedava. Ölüm meleği iksiri 3 tane istiyor. Kaynak iziyle yapılıyor. Bu da kolay bu arada. Bu iksirler dediğim gibi stoklarını biriktirirsiniz. İrade ve deneyim iksirini bol bol biriktirirsiniz. Daha sonra ölüm meleği elinize geçtikçe canavar öze dönüştürüp satarsınız. Bu mentaliteyle ilerleyin. Bu gibi bir tane daha makarna mantarı geldi. Oh ne kadar güzel. Çok güzel abi. Bakın burada söylemiş bulunalım. Sorularınız olursa Discord'dan yazın. Bütün sorulara cevap veremiyorum. Bazı sorulara açık konuşmam gerekirse cevap verilebilecek sorular olarak göremeyebiliyorum. Bazılarını görmüyorum. Arkadaşlar sorular neyse bunlara bakarız. Video dışı bakalım. Bir kapatacağım videoyu. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoları beğenip kanalıma abone olduğunuz için. Desteklerinizden dolayı size teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Keyifli oyunlar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.